Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir omuz çantası yapacağız. Hem günlük hayatınızda kullanabileceğiniz hem de plajda bile kullanabileceğiniz, plaj çantası haline dönüştürebileceğiniz çok güzel bir çanta olacak. Yapımı gayet basit. Sık iğne üzerine öreceğimiz bir çanta. Çift renk öreceğiz. Ben hasır ve gri rengi tercih ettim. Siz dilediğiniz renkleri kombinleyebilirsiniz. Kağıt ip kullanıyorum. Tek kat olacak iplerimiz. Ve şöyle göstereyim. 3,5 milimlik de tığ kullanacağım. Şimdi ilk önce gövde ve tabanını birleşik bir şekilde büyük bir parça öreceğiz. Daha sonra da çantamızın kenarlarını yapacağız. Hemen ipimi alıyorum. Ben şimdi küçük bir parça üzerinden göstereceğim. Videom çok fazla uzamasın diye. Ama sizler 91 tane zincir çekeceksiniz. Zincir çekerek başlıyoruz. 91 tane zincir çekiyoruz. ...91 zincir çektikten sonra arkadaşlar ilk zincirinizi örmeden atlayıp ikinci zincirinizi hemen sık iğne yapıyoruz. Bütün zincirlerimize sık iğne yapıyoruz. İlk sıramızı sık iğnelerimizi ördük. Bir zincir çekerek döneceğiz ve ikinci sırayı yine 90 tane sık iğne öreceğiz. Renklerin her biri, yani şu anda gri renk örüyorum. 6 sıra gri renkten öreceğim. Daha sonra 6 sıra hasır renk öreceğim. Sonra tekrar 6 sıra gri. Sonra tekrar 6 sıra hasır şeklinde çantamın ebatını istediğim yere gelene kadar öreceğim. Her sırayı döndüğümde bir zincir çekerek dönüyorum. Ben şimdi 6 sırayı ördükten sonra size renk geçişinde nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın şu anda ikinci sıramı da bitiriyorum. Ve dediğim gibi bir zincir çekiyorum ve bir sonraki sırama dönüyorum. Bu şekilde 6 sıra olana kadar örüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi 6 sıra gri renk ipimle ördüm. Şimdi hasır rengime geçiyorken nasıl geçiş yaptığımı sizlere göstereceğim. Bakın şöyle son sık iğneme batıyorum, ilmek alıp çıkarıyorum. 2 ilmeği bekletiyorum. Diğer renk ipimi alıyorum. Diğer renk ipimi direkt bu iki ilmeğin içinden geçirip üstüne bir zincir çekiyorum. Alttan şu gri ipimi çekiyorum. Dönüyorum. Bakın iki ipimi de şöyle tutup tam sık iğnemin dibine geçiriyorum. Çünkü örerken onları da sık iğnenin içinde biraz öreceğim ki sağlam olsun. Renk geçişlerini tüm sıralarda bu şekilde yapacağım. Bakın şimdi kesebilirim artık ipleri. Artık hasır renk ipimle öreceğim için bu gri rengim ve diğer küçük parçayı kesebilirim. Onlarla işim bitti. Artık hasır renkteyim. 6 sırada hasır renkten öreceğim. Dediğim gibi 90 tane zincir çekip 91 zincir çekip
İlk zincirinizi atlayıp 90 tane sık iğne örüyorsunuz. Bu 90 sık iğneyi 6 sırada bir renk değiştirerek devam ettiriyorsunuz. Her sırayı dönerken bir zincir çekip öyle dönüyorsunuz. Ben şimdi büyük parçamı öreyim. Onun üzerinde size anlatayım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim size büyük parçamı. Dediğim gibi bakın 90 zincir bu şekilde ördüm. Şöyle de göstereyim. 6 gri 6 asır 6 gri 6 asır olacak şekilde 7 sıra ördüm. Yani toplamda 42 sıra örmüş oldum. Bu 42 sırayı 6'şarlıya böldüm renklerde. Şimdi bunu ördükten sonra kenarlarını öreceğim. Çantamızı bakın şöyle ikiye katlayacağız. Kenarlarını yapacağız ve kenarlarını şöyle dikeceğiz. Kenarlarını nasıl yapacağız onu da göstereyim. Dikme işlemlerini, bu ağız kısmını, sap kısmını hepsini birlikte yapacağız. 90 sık iğnenizi 42 sıra örüyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu parçayı kenara ayırıyorsunuz. Ben size şöyle küçük bir parça üzerinde göstermiştim. 16 tane zincir çekiyoruz. 16 zincirin üzerine 6 sıra ilk rengimizde. İlk renginiz ne olarak kullandıysanız, ben gri ile başlamıştım. Gri ile devam ettirdim yanları da. Bu yan parçamız olacak. 6 sıra ördüm. Daha sonra bir sıra bir sonraki rengimi ördüm. Burada toplamda 16 tane sık iğne var. Şimdi bu sırada, yani 8. sırada arttırma yapacağım. Bir zincir çekip döndüm. İlk sık iğnemi örüyorum. İkinci sık iğneme çift batıyorum. Daha sonra diğer sık iğnelerimi örüyorum. Sıra sonunda 2 tane sık iğne kalana kadar sık iğnelerimi birer tane örüp geleceğim. Dediğim gibi 91 tane zincirle başlıyorsunuz. 90 sık iğnenizi 42 sıra örüyorsunuz. O parçayı, ipini kesip kenara ayırıyorsunuz. Şu anda yanlarını, yan duvarlarını örüyoruz. Çantanın 16 zincirle, 17 zincirle başlıyorsunuz. İlk zinciri örmeden atlayıp 16 tane sık iğne yapıyorsunuz. Daha sonra bu 16 sık iğneyi 6 sıra örüyorsunuz ve sonra bir sonraki sıra, renginize geçiyorsunuz. O renginize yine bir sıra örüyorsunuz ve 8. sırada ilk zincirimizi örüyoruz. Pardon, ilk sık iğnemizi örüyoruz. İkinci sık iğnemizi çift batıyoruz. Aradaki sık iğneleri yine birer tane batıp ördüm. Bakın son iki zincirim, son iki sık iğnem kaldı. Son iki sık iğnemin ilkine çift battım yine. Yani 2 tane sık iğne yaptım. Sonuncusuna da bir tane yapıp sırayı bitirdim. Başlarda birer tane sık iğne, sonrasında çift, diğer sonra tekler ve bu şekilde bu sıra bitti. Yani 16 tane olan sık iğne sayısını burada 18'e çıkardım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk sık iğnemi örüyorum. Daha sonra ikinci sık iğnemi aynı aşağıda yaptığım gibi ikinci sık iğneme 2 tane sık iğne örüyorum. Yani çift batıyorum. Sonrakilere birer tane. Sonrakilere birer tane yapıyorum. Sıra sonunda 2 tane sık iğnem kalana kadar. Bakın sıra sonunda 2 tane sık iğnem kaldı. 1 ve 2. İlkine yine çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonrakine bir tane. Sonuncuya bir tane yaptım. Ve şu anda 18 tane olan ilmeklerim artık 20 sık iğneye ulaştı. 16 ile başladım. 8. sırada 18'e, 9. sırada da 20'ye çıkardım sık iğne sayımı. Şimdi 20 tane sık iğnemizi örmeye devam edeceğiz. Bakın sayalım. 1, 2, hasır rengiyle de 3 sıra yaptım.
Bu renkle 4. sıramı yapıyorum. Artık burada arttırma yok. Sabit bir şekilde 20 tane sık iğnemi örüyorum. Bu 20 sık iğnemi artık arttırma azaltma yapmayacağım. Sürekli örerek devam edeceğim. 6 gri, 6 hasır, 6 gri, 6 hasır olacak şekilde öreceğim. Kaç sıra ördüğümü de size göstereceğim. Parçamı ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane renk sıram var. 36-37 sıra ördüm toplamda. Arttırma yapmıştık. En son 20'ye ulaştırmıştık. 37 başlangıçtan sıra sonuna kadar saydığınızda 37 sıra örmüş oldum. Şimdi kenarlarını şöyle sık iğne yapıp döneceğim. Ve daha sonra çantamızı dikeceğiz parçamızı. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın ilk sıramın önce kenar sık iğnesini yapıyorum. Şu şekilde bütün sıralara birer kere batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Hiçbir yerinde hiçbir arttırma yok. 37 sıram var biliyorsunuz. Hepsini birer kere batıp sık iğnelerimi oluşturacağım. Kenarlarını bu şekilde yapıp bir sıra şöyle dikdörtgen parçamızın kenarlarına sık iğne dönüp dikeceğiz çantamıza. Hepsine batıyorum. Şöyle biraz çekiştirip düzeltelim. Bakın böyle hepsine sık iğnelerimi yapıyorum. Yukarıya kadar yapacağım. Sonra bitireceğim. Evet, bakın bu kısmı da bitirdim. Ve şimdi dikecek kadar ip bırakacağım. Önce bir zincir çekeceğim. Bayağı uzunca bir ip bırakacağım arkadaşlar. Şimdi parçalarımızı dikmek için çantamın gövde kısmını alıyorum. Şöyle önüme koyuyorum. Burası benim ters yüzüm. İçe gelecek. Şimdi ilk önce ayarlamamızı yapalım. Toplamda 37 tane
sık iğnemi sayacağım. Böyle düzen sersem daha kolay olur. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 37. 37. Hemen şuradan bir iğne almam gerekiyor. Otuz sekizinci sık iğneme şöyle iğnemi takayım. Şimdi 37 tane bir tarafta, 37 tane diğer tarafta. Şu kısımda 16 tane sık iğne kalacak. İğnemi hemen hazırlayayım. Taktığım sık iğneyi sayıyorum. 38. idi şimdi. Onu bir de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17.'ye takalım. Hatta 16.'ya takayım. Dur. Evet. Şimdi bu kısmı da sayacağım. 37 tane mi diye emin olmam gerekiyor. 37 burada. 37 burada. Arada 16 sık iğne. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. 37 burada. 37 burada. Ortada 16 sık iğne olacak şekilde iğnelerimi takacağım. Sonra dikme işlemi yapacağım. Evet, kontrolümüzü de yaptıktan sonra parçamı alıyorum. Şimdi parçam şu kısmı 16 sık iğne başladığım kısmını buraya, kenarlar 37'şer tane ya arkadaşlar, onları şöyle dikeceğiz. Önce şuradan parçayı böyle koyup dikmeye başlayacağız. Ama ipim bu tarafta, o yüzden bu taraftan başlamam gerekecek. Şuradan dikmeye başlayalım. Şimdi ipime iğnemi taktım. Bakın. Şöyle sık iğnemin dibinden iğnemi batırıyorum. Diğer parçama da aynı şekilde dipten batırıp dikmeye başlıyorum. Dikkatli dikmemiz gerekiyor ki her sık iğneye batmış olalım. Atladığımız bir sık iğnemiz olmasın. Yumulma olmasın çantamızda. Bakın bir parçaya batıyorum. Zaten üst üste getirdim bunları. Üst üste getirdiğimde sık iğneler de üst üste gelmiş oldu. Şöyle dikiyorum. Bakın bu şekilde. Görüntüsü böyle oluyor. Bakın iğnelediğim yere kadar geldim. Şimdi iğnemi çıkaracağım.
Şöyle tutarsam daha kolay olacak. Şimdi aynı şekilde bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Bakın. Yani şöyle göstereyim. Şimdi bunda tam göstermiş olayım. Bakın şöyle. Böyle koydum. Bu şekilde yine dikmeye devam edeceğim. Zaten astar dikiyorsanız mantık aynı mantık ama dikmeyenleriniz için ayrıntılı göstermiş olayım. Evet, bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Şimdi aynı şekilde bu iğnemi de artık çıkarabilirim. Bu tarafa dönüyorum. Parçayı şu şekilde bakın tutuyorum. Ve sık iğneleri takip ediyorum. Hiçbir sık iğne dediğim gibi atlamamış olmam lazım. Evet, burada küçük bir kargaşa yaşandı. Hemen. Şöyle tutarsam benim için de daha kolay olacak. Bakın bu şekilde yine dikişimi yapıyorum. Fazlasıyla da göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi zaten zor bir şey değil. Parçaları üst üste getireceksiniz. Sık iğneler üst üste gelmiş olacak. Dediğim gibi sık iğne atlamadan dikeceksiniz. Kendi ipiyle, kağıt iple dikiyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde 37 16 37'ye bölerek dikiş işlemimizi yapmış oluyoruz. Sonra ağız kısmını öreceğiz. Askı takacağız ve çantamızı bitireceğiz. Sadece sık iğneden oluşan çok kolay, yeni başlayanların rahatlıkla örebileceği çanta oluyor. Ben şimdi tamamını dikip geliyorum. Evet ve bakın sona kadar diktim. Çok da güzel oldu. Şimdi iğnemi çıkaracağım. İpi kesmeyeceğim. Çünkü bu kısımlara sık iğne yapmaya başlayacağım için ipi kullanacağım. Buradan örmeye başlarım. Şimdi diğer tarafa alacağım. Diğer parçayı onu dikeceğim. Yani bu tarafı da aynı şekilde burayı diktiğim gibi bu tarafı da aynı şekilde dikeceğim. Evet arkadaşlar artık dikiş işlemim bitti. Bakın bu şekilde. Şimdi ip bırakmıştım. O ipten devam edip ağız kısmına biraz sık iğne yapacağız. Yani birkaç sıra.
hemen sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Hepsine birer kere batarak sık iğnelerimi oluşturuyorum. Çantamızın ağız kısmı daha güzel görünsün. Evet, bakın başladım. Böyle bu sırayı bitirdim. Bu yüzü bitirdim yani. Diğer tarafa da devam. İpimizle aynı şekilde devam ediyoruz. Bütün olarak hepsini öreceğiz. Artık ayrı ayrı örmek yok. Aynı şekilde bakın bu sırada bitti. Bu parçayı da ördüm. Şimdi diğer parça, bu ipi de kalmıştı. Onu da araya katarak öreceğim ki onu da gizlemiş olayım. Bu kadar yeterli. Şu ipi artık kesebilirim. Şimdi bu tarafa dönmüş oldum. Böyle. Bu bizim ilk sıramız. Böyle bir sıra ördüm. Birkaç sıra öreceğim tabii. Bir sıra da bırakmayacağım. Evet, ilk sıra sık iğnemi bitirdim. Her tarafı ördüm. Şimdi sırayı kapatmak için ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Dediğim gibi bakın, bu benim ilk sıramda. Şöyle başladım. Her kısmını döndüm. 3 sıra daha üstünü öreceğim. Ondan sonra askısını takacağım. Çantam hazır hale gelmiş olacak. Arttırma azaltma yok. 3 sıra bu şekilde bütün ağız kısmını sık iğne olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, 3 sıra daha yaptım. Yani toplamda 4 sıra olmuş oldu. Şimdi bir sırada bütün her kısmı ilmek kaydırma döneceğim. Ondan sonra da ipimi keseceğim ve askısını yapacağız. İlmek kaydırmayı bilmeyenler için şöyle tekrar göstereyim. Bakın, zincir çekmedim. Bitti. En son sık iğnemi yaptım. Sıramı bitirdim. Ve şimdi ilmek kaydırma, yani sık iğneye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıraları kapatırken yaptığımız işlem yani. Bir sırada böyle bütün sık iğnelerime ilmek kaydırma yapacağım ki bu çantamızın ağız kısmı hem tok dursun hem de daha güzel görünsün. Görüntüsü daha hoş olsun. Daha düzgün olsun daha doğrusu. Bakın bu şekilde. Evet, şöyle yakından ve daha net göstermeye çalışayım. Bakın, sık iğneye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım bu ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Böyle bir sıra bütün sık iğnelere ilmek kaydırma yapacağım. Sonra da ipimi keseceğim. Askısını nasıl yapabiliriz? O konuda da size bilgi vereceğim.
Bakın görüntü olarak da normalde böyle ama ilmek kaydırmayla döndüğümüzde bu şekilde olacak. Evet, ilmek kaydırmalarımı bitirdim. Artık ipimi kesebilirim. Şöyle son yaptığım ilmeği içeriye çekiyorum. Ve boştaki ipi bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Düğüm atmış oluyorum. Daha sonra o ipi yürütüyorum şöyle aşağılara. Gizlemiş oluyorum ipimi de. Sonra zaten orada düğüm atıp keseceğim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar çantam hazır. Dilerseniz çantanızı astar dikip çıt çıt da yapabilirsiniz. Bu çantada çıt çıt güzel oluyor. Fermuar kullanışlı olmuyor. Evet. Bakın böyle. Evet, şimdi bu çantamıza nasıl askı yapabiliriz? Ben gri renkte yapacağım ama daha net görünsün diye size göstermek amaçlı şöyle hasır rengimle göstereceğim. Askı tariflerim kanalımda var. Linkini bu videonun altına ekleyeceğim. Onlardan birini kullanacağım şu an yaparken. Önce zincir çekerek başlıyorum. Sekiz tane zincir çekiyorum. İlk zincirimi örmüyorum. İkinci zincirime batıp sık iğne yapıyorum. Diğer zincirlere de birer tane sık iğne yapıyorum. Yedi tane sık iğnem olmuş oluyor arkadaşlar. İlkini örmeden atladığım için. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine sık iğne yapıyorum bir sıra. Yedi sıramı, 7 sık iğnemi arttırmadan böyle örüyorum. Evet, şu anda 4 sıra ördüm. 4 ya da 6 sıra örebilirsiniz bu şekilde. Sonra şöyle ikiye katlıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki ilmekten geçirip sırayı kapatıyorum. Şimdi sık iğne yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Ancak sık iğnelerimi direkt tepelere batarak değil. Bakın şurada ilmek gibi sanki dikişmiş gibi görünen ilmekler var. Onlara batarak yapacağım. Bu şekilde. Evet, şöyle dediğim gibi bakın şu ilmeklere batarak sık iğneleri yapıyorum. 7 tane sık iğnem. Ve hepsine şu kısımlara batarak. Ve sıra kapatma yok artık. Döne döne öreceğim. Pardon. Şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğru şu da var. Evet. Bu şekilde sık iğnelerin arkalarına, ense kısımlarına diyelim biz buna. Bakın şu ilmek gibi görünen kısımlara batıyorum. Şurası tepesi başak gibi görünen kısmı. Onlar içte kalıyor. Ben bu arkalara, şunlara batıyorum. Bu şekilde döne döne ne kadar uzunlukta bir tutma sapı olsun istiyorsanız örüyoruz. Daha sonra bakın şu kısmı dikmek için bıraktık.
ördük. İstediğimiz uzunluğa geldikten sonra tekrar burada 4 sıra sık iğne yaptık ya. Uç kısmında da yine 4 sıra sık iğne yapıp aynı şekilde bitireceğiz ve daha sonra çantamıza şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ördüm. Bakın ne kadar ördüğümü de şöyle ölçü olarak da göstereyim size. Döne döne örmeye başladığımız kısımdan bu kısma kadar 27 santim ebatında örmüşüm. Şimdi size dediğim gibi bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve 1 2 sık iğne yapıyorum. 3 tekrar bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şu uçtaki parçayı yapıyorum yani. Gideceğim kısma. Şimdi dikecek kadar ip bırakıp kesiyorum. İğnemi alıyorum arkadaşlar ve artık çantama dikebilirim. Bundan bir tane daha yapacağım. Diğer tarafına da dikeceğim. Şunu kenara alayım. Bu kısmını da size göstermiş olayım. Şu şekilde, isterseniz böyle dıştan, isterseniz görünmesin diyorsanız da şöyle içten de dikebilirsiniz. Şöyle tam ortalamış olmam gerekiyor. İlk önce ona bir bakayım. Şu şekilde bakın, zaten altı bu, altı bu. Böyle bunlara bakarak yaparsam ortalamış olurum. Şöyle diğer hasır rengin son iki kısmıyla burada da son iki kısmına denk getirerek dikersem eşit olurlar. İçten dikmeyi tercih ediyorum şu anda. Aslında niyetim dıştan dikmekti ama niyeyse içten dikersem sanki daha hoş olacakmış gibime geldi. Bilmiyorum, siz de benim gibi örerken aklına farklı bir şey için başlıyorum. Sonra aklıma bambaşka bir şey geliyor. Sonra bakıyorum çanta bambaşka bir şey olmuş. Size de böyle oluyor mu bilmiyorum. Bu benim kafamdaki bir şeydi. Çok farklı bir niyetle başladım. Çok farklı sonuçlandı. Bundan sonraki videomda çok istek alan bir çanta modelimi paylaşacağım. Evet, bakın böyle dikiyorum. Şu şekilde. Tamamdır. Şimdi bu elde tutmak için yaptığımız bir askı, bir sap. Dilerseniz şöyle kenarından da omuza takmak için bir askı da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde artık bitti. Yani şöyle ki bakın, şöyle metal aparatlar var. Büzgü çantada da kullanmıştık. Şunlardan şöyle takabiliriz. Tam çantanın yan kısmına denk gelecek şekilde. Ben şu an ortalamadan takacağım. Sadece göstermek amaçlı.
Buraya da ucuna da böyle sık iğne yapıp diğer tarafa da böyle bu şekilde takıp hem omuzda takma kullanabileceğimiz hem de elde takılarak, elde tutarak kullanabileceğimiz bir çanta haline de dönüştürebilirsiniz. Bu da aklınızda bir fikir olsun. Sadece şunu sık iğne yapmanız yeterli olur. Fıstık model çantada yapmıştım ben arkadaşlar. Ben şu an yapacaktım ama metalleri yanlış almışım. Birbirine eşit değiller. Onu da yapacağım ve resimleyip size Instagram sayfamda paylaşacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi şu kısmını da dikiyorum. Evet, çantamın bitmiş hali bu. Şöyle görün istedim. Bakın. Tabii ön sapını yaptım ama arka sapını henüz yapmadım. Onu yapıp dikeceğim. Gayet kullanışlı ve çok da şık bir çanta oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Yan kısmını da görün. Yandan duruş da böyle. Ben bunun için astar da dikeceğim. Daha sonra dediğim gibi şu askı kısmında, sap kısmında yapacağım. Ve tamamen bitmiş olacak. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, Instagram sayfamdan beni takip etmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz yorumlarınız benim için çok önemli. Gerçekten çok şık ve çok güzel bir çanta oldu. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.